Blackjack'te kurupiye gibi oynama taktiği kazandırır mı? Bir blackjack masasını izliyorsunuz, kurupiye hep kazanıyor gibi görünüyor değil mi? Peki hiç düşündünüz mü? Kurupiye nasıl oynuyorsa biz de öyle oynasak acaba kazanabilir miyiz? Sevgili dostlar, bu videoda bu konuyu inceleyeceğim. Başlamadan önce bir hatırlatma, biraz sonra ekrana gelecek olan uyarı yazısındaki koşullara uygun değilseniz lütfen videodan çıkın ve unutmayın, kumarla ilgili en garanti taktik hiç oynamamaktır. Yani 16'ya kadar kart çekip 17'ye ulaştığımızda durmayı kastediyorum. Ayrıca iki misli demek yok, kağıtları bölmek yok, surrender da yok. Kurupiye böyle oynuyor ve kazanıyor. O zaman ben de o nasıl oynuyorsa öyle oynarım değil mi? Kulağa çok mantıklı geliyor. Peki o zaman ben de kurupiyeyi taklit edeyim. Sevgili dostlar, bir gün yurt dışında bir yerde blackjack oynuyorum. Masada 3 Türk daha var. Ben oynamak için haliyle sağımdaki oyuncunun oynamasını bekliyorum ya. O sırada dikkatimi çekti. Sağımdaki delikanlı bir acayip oynuyor. Önceki bir elde kurupiyenin açık kağıdı 5'li olduğu halde elindeki altılı ve kız ile yani hard 16 ile kağıt istedi. Biliyorsunuz aslında temel strateji istemeyin diyor. Ve yanmadı. Çünkü şanslıydı. Kurupiye ona bir üçlü verdi. Daha sonraki bir elde bu sefer kurupiyenin açık kağıdı ikilisine elindeki as ve altı ile pas geçti. Böyle acayip bir şekilde oyunla devam edip az sonra da masadan kalktı. Ben de bir müddet sonra kalktığında baktım ki bir slotun başında oynuyor. Yanına gittim, selam verdim. Dedim ki evladım, seninle az evvel blackjack oynuyordum. Sen de oyunun pek iyi gitmeyince de kalktın. Ama eline gelen kağıtlarla verdiğin kararlar bana tuhaf geldi. Sen bu oyunda yeni misin? Durdu ve dedi ki evet amca yeniyim. Bir ustanın bana verdiği taktikleri uyguluyordum. Neymiş o taktikler diye sorunca amca dedi ben kurupiyenin oyununu taklit ediyordum. Yani elime gelen kağıtlarla kurupiye ne yaparsa onu yapıyordum. 16 dahil kağıt istiyordum. 17 veya 17'yi geçince duruyordum. Ben gülümseyince o da gülümsedi. Amca dedi niye dalga geçiyorsun benimle? Dedim evladım bu çok kötü bir taktiktir. Ha sen kurupiyeden önce oynamasan oturur tartışırız. Ama sen önce oynuyorsun. Sen yandığında kurupiye zaten otomatikman kazanıyor. Hem de kendisi de yanlış olsa bile. Senin bu ustanın sana bir garezi mi var oğlum dedim. Neden dedi. Dedim çünkü bir insan bu taktiği sevdiği birisine vermez de ondan. Peki dedim. Taktikler demiştin. O ustanın verdiği diğer taktikler neler? Evet dedi. Bir de yanmama taktiği verdi. Onu da denedim ama şansım yoktu. Onda da kaybettim. Sevgili dostlar bu yanmama taktiğini anlamışsınızdır. Kısacası ne zaman bir ilave kart çektiğinde yanma ihtimalin ortaya çıkıyorsa stand deyip kağıt almıyor, elindeki kağıtlarla oyuna giriyorsun. Neyse, delikanlıya dedim ki bak evladım bu oyunun bir oyun stratejisi var tabii ki. Kazanmanı garanti etmese de senin bu taktiklerinden çok çok daha iyidir. İlgilenirsen Türkiye'ye döndüğümüzde beni bu numaradan ara, öğrenmeni sağlamaya çalışayım. Sevgili dostlar bunların ikisi de taktik değil. Saçma sapan ve uygulayanların kesinlikle çok daha kaybetmelerine sebep olan zırvalıklar. Hatta bakın bir de üçüncüsü var bunların. O da nedir biliyor musunuz? Kurupiyenin kendisine çekeceği ilk kağıdın onlu olacağının kabulü. Yani mesela diyelim ki kurupiyenin açık kağıdı bir vale. Bu ikinci kağıdın onlu olacağını varsayıp böyle oynayan oyuncuların kayıpları ilk iki zırva taktikten bile yüksek. Beni üzen şey ise birçok yeni oyuncunun bunları birer taktik birer strateji sanmaları. Ama gerçek şu, bunlar Blackjack'teki en büyük tuzaklardır. Bugün size bunların neden matematiksel olarak kaybettirdiğini, nasıl yanılttığını ve doğru stratejinin ne olduğunu anlatacağım. Sevgili dostlar, bu fikir nereden çıkıyor? Masaya bakıyorsun kurupiye hep aynı şekilde oynuyor. 16'ya kadar çek, 17'de dur. Diyorsun ki o zaman ben de aynı şekilde oynayayım, böylece oyunu dengelerim. Fakat Blackjack'te çok kritik bir mekanizma vardır. Oyununu tasarlayanlar bunu bilerek koymuşlardır. Oyuncu her zaman kurupiyeden önce oynamak zorundadır. Ve bu tek kural bile oyunun kaderini değiştiriyor. Blackjack'in en kritik kuralı da zaten budur. Diyelim ki elinizde bir 7'li bir de 8'li var. Yani eliniz hard 15. Bir kağıt istediniz ve elinizde maalesef 7, 8, 9 veya 10 değerinde kağıtlardan biri geldi. Yani yandınız, yani patladı eliniz. Sizden sonra kurupiye de kağıt çekti. O da yandı, yani o da toplamda 21'i geçti. Mantıken beraber olması lazım değil mi? Hayır, Blackjack'te böyle bir şey yok. Oyuncu yanarsa zaten direkt kaybeder. Kurupiyenin de yanması hiçbir şeyi değiştirmez. Bu yüzden kurupiyeyi taklit eden oyuncu büyük bir matematiksel hata yapıyor. Sen ve kurupiye yanarsanız kurupiye otomatikman kazanır.
Blackjack oyununda oyuncunun önce oynaması kasaya dev bir avantaj sağlar. Bu avantaj o kadar büyüktür ki şimdi size rakamlarla gösterdiğimde bana hak vereceksiniz. Croupier gibi oynarsanız kasanın size karşı avantajı %5 ile %6 arasındadır. Bu ne demek? Her 1000 liranızın 50-60 lirası uzun vadede kasaya gider. Ama size daha evvel anlattığım ve tablosunu verdiğim temel stratejiyi uygularsanız ne olur? Kazinonun avantajı sadece %0,5 yani %yarım civarındadır. Aradaki fark 10 kat sevgili dostlar. Yani bir oyuncu 25 dolarlık masada oynuyorsa, maalesef artık bu masalarda daima ya dolar ya da euro ile oynanıyor. Temel strateji ile saatte 12-13 dolar kaybeder. Matematiksel beklenti budur. Ama croupier gibi oynarsa saatte 125-130 dolar kaybeder. Bu fark inanılmaz bir fark. Peki o zaman neden croupier 16'ya kadar çekiyor? Çünkü croupier karar veremez. İçgüdüyle hareket edemez. O aslında bir robottur, düşünemez. Sistem şunu söyler. Croupier otomattır, oyuncu ise insandır. Oyuncunun avantajı düşünebilme özgürlüğünde ve yeteneğindedir. Bu özgürlüğü çöpe atıp croupier'i taklit edersen kendine verilen tek avantajı kendi ellerinle yok etmiş olursun. Peki o zaman doğru strateji nedir? Sevgili dostlar, Blackjack'i iki şekilde oynarsınız. 1. Eğlenmek için oynuyorsanız temel stratejiyi kullanın. Kayıplarınız çok daha düşük olur ve paranız daha uzun dayanır. 2. Kazanmak için oynuyorsanız temel strateji artı kağıt sayma gerekir. Yani sadece temel strateji yeterli olmaz. Ve sevgili dostlar, Blackjack'te kağıt sayma tamamen yasaldır. Bütün profesyonel Blackjack oyuncuları bu sistemi kullanırlar. Bu sistem 21 filminde MIT yani Massachusetts Institute of Technology öğrencilerin de kullandığı, benim de sizlere evvelki videolarımda öğrettiğim sistemdir. Kağıt sayma nedir bir hatırlayalım. Kağıt sayma, masada oynanan kağıtların değerlerini takip ederek geriye kalan kağıtların oyuncunun iyiliğine mi yoksa kötülüğüne mi olduğunu anlamaya yarayan matematiksel bir sistemdir ve gerçektir. Bu takibi de lütfen oynanan bütün kağıtları aklınızda tutmak gibi düşünmeyin. Daha evvel de sizlere anlattığım gibi özetlersem, bu sistemde oyuncu 2, 3, 4, 5 ve 6 kağıtları geldiğinde bunlardan her biri için artı 1, 10, vale, kız papaz ve as geldiğinde ise bunların her biri için eksi 1 değeri vererek ve oynanan tüm kağıtlar için bu değerleri toplayarak toplamdaki sayının artı veya eksi olmasına bağlı olarak bunu fark edip bahsi arttırmaktır. Kağıt saymanın gücü şuradan gelir. Bazı kağıtlar oyuncuya avantaj sağlar. Bunlar 10, vale, kız papaz ve astır. Bazıları ise kasaya avantaj sağlar. Bunlar da 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Sonuç olarak destenin hangi yönde gittiğini bilen oyuncu uzun vadede kazanır. Sevgili dostlar, bu sistem matematiksel olarak kanıtlanmıştır ve her kazino bunu bilir ama engelleyemez. Yapabildiği tek şey seni kovmaktır. O kadar. Sonuç olarak özetlersem, croupier gibi oynamak bir strateji değildir. Matematiksel olarak büyük bir kayıp verir. Oyuncunun tek avantajını da yok eder. Doğru yöntem temel stratejidir. Profesyonel yönetim ise kart saymadır. Matematik, zaman ve istatistik bunu defalarca kanıtlamıştır. Unutmadan diğer iki çöp taktiğin matematiksel sonuçlarını da söyleyeyim. Yanmama taktiği yani yanma ihtimali olduğunda kağıt istememe taktiğinin kazinoya avantajı %4. Croupier'in ilk açık kağıdından sonra çekeceği kağıdın 10 değerinde bir kağıt olacağı kabulüne göre oynamanın kazinoya avantajı ise kocaman bir %10'dur. Yani mantıklı bile gelse uzak ara en kötü taktik de budur. Temel stratejiye göre oynamaya oranla en az 20 misli daha oyuncuya para kaybettirecek bir abuk sistem. Sevgili dostlar, lütfen böyle safsatalardan uzak durun. Bakın, kağıt saymasanız bile, sadece temel strateji tablosunu öğrenip uygulasanız bile kazinonun avantajını %0,50'den yani %yarımdan aşağı düşürüyorsunuz. Üstelik bu tabloyu bilemedim 1-2 saatte öğrenir ve uygulayabilirsiniz. Kaldı ki size benim ekte verdiğim tabloyu cep telefonunuzda kaydedip oradan bakın. Ya da bir kırtasiyecide cep telefonu boyutunda print ettirin ve cep telefonunun yasak olduğu yerlerde onu kullanın. Bu strateji tablosunu kazinolarda kullanmanız serbesttir. Eğer Blackjack'te para kaybetmek değil, oyunu anlamak ve avantajlı oynamak istiyorsanız Cep Mühendisi kanalınıza abone olun. Çünkü bu kanalda size hem matematiğini hem taktiklerini hem de gerçek deneyimi öğretiyorum. Bu videonun sonuna Blackjack videolarının oynatma listesinin linkini ekliyorum. Videolarımı izlediğiniz takdirde kazino oyunları ile ilgili şehir efsaneleri, safsataları değil doğruları öğreneceğinizden gayet emin olabilirsiniz. Sorularınız olması halinde lütfen çekinmeden bana iletin. İzlediğiniz ve beğendiğim düğmesine bastığınız ve abone olduğunuz için çok teşekkürler efendim. Saygılarımla, cebinizin mühendisi.